Şu an tarayıcımda 11 sekme açık ve hepsi aynı işin bir parçası. Kaynakları bir yerde topluyorum. Özet başka bir yerde çıkartıyorum. Metni üçüncü bir yerde yazıyorum. Sunumu dördüncü yerde yapıyorum. Aylık ödediğim abonelikler canımı sıkmıyor. Asıl bedel arada kaybolan zaman. Çünkü her geçişte bir şey düşüyor. Kaynağın linki, notun bağlamı, o an aklıma gelen cümle. Bu videoda tek bir soruyu test edeceğim. Bu 4 adım aynı çalışma alanında olsa ne değişirdi? Kendi işimden gerçek bir örnek üzerinden gideceğiz. Araştırmadan başlayıp elimde düzenlenebilir bir rapor ve sunum çıkana kadar. Baştan söyleyeyim. Videonun sonunda dürüst bir bölüm var. Neyi bırakmadığımı da sizlere anlatacağım. Aracın adı YouMind. Kendi tanımıyla bir AI Creation Studio. Yani sohbet kutusu değil, çalışma alanı. Farkı şurada. ChatGPT'de konuştuğunuz şey bir sohbet balonu olarak kalır. Notebook elemde kaynaklarınızı anlarsınız ama iş orada biter. YouMind bu ikisini aynı ekranda birleştiriyor. Solda kaynaklarınız, ortada gerçek bir doküman, sağda yapay zeka. Bağlantıyı ve izleyicilere özel indirimi açıklamaya ve sabitlenmiş yoruma bırakıyorum. Bir şeyi de baştan söyleyeyim. Bu video YouMind ile işbirliği kapsamında hazırlandı. Ücret aldım ama script'i kendim yazdım. Hiçbir cümle bana dikte edilmedi ve göstereceğim her ekran benim kendi hesabımda, kendi işimle yaptığım gerçek denemeler. Beğenmediğim yerleri de söyleyeceğim. Zaten bu videoyu izlemenizin tek sebebi bu olmalı. Birinci aşama toplama. Benim eski yöntemim şuydu. Linki bir not uygulamasına at, PDF'i indir, videoyu sonra izle ekle. 3 ayrı yerde duran, birbirini tanımayan bir yığın. Burada tarayıcı uzantısını kullanıyorum. Bir makalede, bir YouTube videosunda ya da bir X gönderisinde tek tıkla kaydediyorum ve sayfa olduğu gibi çalışma alanıma düşüyor. Asıl sevdiğim özellik ise şu. Adı Pick. Sayfanın tamamını değil, işime yarayan paragrafı seçip alıyorum ve altına neden aldığımı yazıyorum. 3 hafta sonra o nota döndüğümde bunu ben niye kaydetmişim demiyorum. İkinci yol platformun kendi araması. X, YouTube, Reddit, akademik link ve haberler tek sorguda taranıyor. Şu an ekranda gördüğünüz board'da 20 civarı kaynak var ve hepsi tek bir konunun etrafında duruyor. Dikkat edin, bu aşamada henüz hiçbir şey üretmedim. Sadece dağınık olanı bir araya getirdim. Ama bir sonraki adımın tamamı buna bağlı. Çünkü yapay zekadan alacağınız cevabın kalitesi ona verdiğiniz kaynağın kalitesi kadardır. Bu cümleyi bir yere yazın. İkinci aşama üretim. Videonun asıl kırılma noktası burası. Komutum şu. Bu board'daki kaynakları karşılaştır. Ortak bulguları ve çelişen noktaları ayrı ayrı çıkar. Sonra bunu yapılandırılmış bir rapora dönüştür. Sonuç bir sohbet cevabı olarak gelmiyor. Doğrudan dokümanın içine yazılıyor. Bu ayrımı çok önemsiyorum. Çünkü sohbet balonundaki metin kopyalanmak zorundadır. Doküman ise düzenlenir. Bir paragrafı beğenmedim, seçiyorum, bunu sadeleştir diyorum. Yerinde değişiyor. Tabloya ihtiyacım var, aynı ekranda ekliyorum. Bir de model seçici var. 300'den fazla model bağlı. Yazı için Claude, kurgu için GPT, araştırma için Gemini. Ben pratikte şunu yapıyorum. Taslağı bir modele yazdırıyorum. Sonra aynı metni başka bir modele okutup eşleştiriyorum. Tek bir modelin körlüğünden çıkmanın en ucuz yolu bu. Şimdi ekrana dikkat. Çünkü videonun en önemli anı burası. Cümlelerin yanında kaynak atfı duruyor. Tıklıyorum ve hangi bilginin hangi kaynaktan geldiğini görüyorum. Rapor yazan biri için bu güzel yazılmış bir paragraftan çok daha değerlidir. Çünkü yapay zeka ile çalışırken asıl risk yavaşlık değil, kaynağı belirsiz bir cümlenin rapora sızmasıdır. Ve iş bittiğinde metni Markdown ya da PDF olarak dışarı alıyorum. Yani içerik burada hapsolmuyor. Bunu da özellikle kontrol ettim. Üçüncü aşama teslim ve burası benim en çok vakit kaybettiğim yerdi. Rapor bitiyor, sonra sıfırdan sunum yapmaya oturuyordum. Başlıkları yeniden yaz, şablon seç, görsel ara. Burada aynı dokümandan slide üretiyorum. Önemli olan nokta şu, çıkan şey sabit bir görsel değil, düzenlenebilir bir sunum. Başlığı beğenmedim, tıklıyorum. Değiştiriyorum. Aynı içerikten bir web sayfası da çıkartabiliyorum. Kurumsal eğitimlerde katılımcılara tek link bırakmak için bunu gerçekten kullanışlı buldum. Kapak görselini de burada üretiyorum. Dürüst olayım, tasarım kalitesi konusunda iddialı değilim. Birazdan o bölüme geleceğiz. Ama şu tartışmasız.
Sunumun ilk taslağı raporu bitirdikten 2 dakika sonra elimde oluyor. Boş sayfadan başlamıyorum. Benim gibi haftada birden fazla sunum hazırlayan biri için kazanç buradan geliyor. Dördüncü aşama ve benim gibi aynı işi her hafta tekrarlayan biri için en değerlisi otomasyon. Sprite platformun kişisel asistanı, hafızası kalıcı. Yani rapor formatımı, hangi başlıkları istediğimi, hangi kaynaklar takip ettiğimi bir kez söylüyorum. Bir dahakine tekrar hatırlatmıyorum. Buna zamanlanmış bir görev bağlıyorum. Her pazartesi sabah 8'de takip ettiğim konudaki yeni kaynakları toplasın ve özetini çıkarsın. Pazartesi sabahı ben masamda değilim. Özet Telegram üzerinden telefonuma düşüyor. Yolda aklıma bir fikir gelirse mobil uygulamadan sesli not bırakıyorum ve not doğrudan ilgili board'a gidiyor. Burada anlatmaya çalıştığım şey bir özellik listesi değil. Aynı işi ikinci kez yapmıyor olmam. Bunu ilk 3 haftada kurarsanız 4. haftada araç size zaman kazandırmaya başlıyor. Öncesinde değil, bunu da dürüstçe söyleyeyim. Şimdi dürüst bölüm. Çünkü bu videoyu izleyip yanlış bir beklentiye girmenizi istemem. Önce neyi bırakmadım? Excel'i bırakmadım. Bırakmam da. Hesap, model ve veri işi hala Excel'de yapılıyor. Marka kimliği gerektiren tasarımlarda da hala kendi tasarım aracımı kullanıyorum. Yani bu araç her şeyin yerine geçen tek bir uygulama değil ve size öyle olduğunu söyleyen herkese şüpheyle bakın. Benim gördüğüm fayda başka. Araştırma, yazma ve teslim taslağı. Bu üç artık aynı yerde ve aralarında kopyala yapıştır yok. 11 sekme 4'e indi. İkincisi bir öğrenme eğrisi var. İlk gün arayüz kalabalık geliyor. Kaynak, board, dokümanı, skill kavramlarını oturtmak birkaç saat sürüyor. Üçüncüsü ürün neredeyse her hafta güncelleniyor. Bu iyi tarafı. Ama şu anda izlediğiniz ekranlar birkaç hafta içinde değişmiş olabilir. Fiyat tarafında ücretsiz bir başlangıç planı var. Üstünde kredi bazlı ücretli planlar var. İzleyicilere özel olarak aylık planda %50, yıllık planda %20 indirim ayarladım. Link ve kod açıklamada ve sabitlenmiş yorumda. Kapatırken tek bir tavsiye. Bu aracı almadan önce şunu yapın. Kendi işinizde en çok sekme değiştirdiğiniz o tek görevi seçin. Sadece onu buraya taşıyın ve bir hafta deneyin. Fayda oradan gelir. Özellik listesinden değil. Faydalı olduysa kanala abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.